Merhaba. Bugün sizlerle tarihin en ünlü, en cüretkar ve belki de en tartışmalı halkla ilişkiler kampanyalarından birini, özgürlük meşalelerini mercek altına alıyoruz. Bu sıradan bir tüketim ürününün yani sigaranın nasıl kadın özgürlüğünün bir sembolüne dönüştürüldüğünün ve bu dönüşümün toplumu ne kadar derinden etkilediğinin inanılmaz hikayesi. Her şey aslında şu temel soru etrafında dönüyor. Nasıl olur da bir sigara gibi basit bir nesne, kadınların özgürlük mücadelesi gibi devasa bir kavramın sembolü haline gelebilir? İşte bu sunumda bu akıl almaz dönüşümün arkasındaki stratejiyi, psikolojik temellerini ve çarpıcı sonuçlarını adım adım inceleyeceğiz. Her şeyi anlamak için zamanda biraz geri gitmemiz lazım. Nereye mi? 1920'lerin sonlarına, Amerika'ya. O dönemde kadınların toplum içinde sokakta sigara içmesi düşünülemezdi bile. Bu çok büyük bir toplumsal tabuydu. Ayıp, yakışıksız, hatta ahlaksız bir davranış olarak görülüyordu. Bu durum tütün endüstrisi için ne anlama geliyordu biliyor musunuz? Potansiyel pazarın tam yarısının kilitli kalması demekti. İşte temel çatışma tam olarak buydu. Bir tarafta toplumun kemikleşmiş kuralları, o görünmez sosyal baskı. Diğer tarafta ise pazarının yarısını kaçırdığını gören ve kar hırsıyla yanıp tutuşan devasa bir endüstri. Elbette bu durum endüstri için sürdürülebilir bir şey değildi. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Ve sahneye ana aktörümüz çıkıyor. Amerikan Tütün Şirketi'nin hırslı ve vizyoner başkanı George Washington Hill. Hill, bu toplumsal engelin markası Lucky Strike için ne kadar büyük bir fırsat kaybı olduğunu biliyordu ve bu tabuyu yerle bir etmek için sıradan bir reklamcıdan çok daha fazlasına, sıra dışı bir zihne ihtiyacı vardı. İşte tam bu noktada hikayemize bugün bile adı anılan efsanevi bir isim dahil oluyor. Edward Bernays, kendisi halkla ilişkilerin babası olarak bilinir. George Washington Hill bu imkansız gibi görünen görevi ona verdi. Bernays'in bu soruna getireceği çözümse sadece bir markayı büyütmekle kalmayacak, pazarlama dünyasının kurallarını yeniden yazacaktı. Şimdi Bernays'in kim olduğunu anlamak bu hikayenin kilit noktası. O sıradan bir halkla ilişkiler uzmanı değildi. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un öz ve öz yeğeniydi. Bernays dayısının teorilerinden yani insanların kararlarını mantıkla değil, bilinç dışında yatan bastırılmış arzularla aldığı fikrinden yola çıktı ve bu teoriyi alıp doğrudan pazarlamaya uyguladı. Ona göre insanları ikna etmeye çalışmak yersizdi. Asıl yapılması gereken onların en derin arzularına ve korkularına hitap ederek onları farkında bile olmadan yönlendirmekti. Bernays'in getirdiği stratejik devrim, yani yeniden konumlandırma, tam olarak buydu. Şirkete dedi ki, insanlara sigara satmayı bırakın. Onlara sigaranın temsil edebileceği fikri, yani özgürlüğü satın. Amaç, sigarayı bir tütün ürünü olmaktan çıkarıp, kadınların erkek egemenliğine karşı bir isyanının, bir başkaldırısının sembolü haline getirmekti. Ürün sadece bu büyük fikrin taşıyıcısı olacaktı. Stratejisi de son derece planlı ve metodikti. Bakın nasıl ilerledi. Önce sorunu net bir şekilde teşhis etti. Sonra sigarayı o dönemin en güçlü akımlarından biri olan kadın hakları hareketinin anahtar kelimeleriyle, yani özgürlük ve isyan ile ilişkilendirdi. Hatta işi sağlama almak ve fikrine bilimsel bir kılıf uydurmak için dönemin önde gelen psikanalistlerinden A. Bray'le danıştı. Bray de ona istediğini cevabı verdi. Sigara, bilinç dışında erkek gücünü temsil eden bir faldik semboldür. Kadınlar sigara içerek bu güce meydan okumuş olurlar. Bernays, bu uzman görüşünü hemen medyaya sızdırdı. Geriye tek bir şey kalmıştı, tüm bu teoriyi hayata geçirecek o büyük, o unutulmaz eylemi sahnelemek. Ve o büyük eylem için mükemmel bir sahne seçildi. New York'un meşhur Paskalya geçidi. Burası bütün medyanın, fotoğrafçıların ve tabii ki halkın gözünün üzerinde olduğu adeta bir açık hava vitriniydi. Plan burada hayata geçecekti. Zaman çizelgesine baktığımızda planın ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde işlediğini görüyoruz. Bernays işe alındıktan sadece bir yıl sonra 31 Mart 1929'da o meşhur etkinlik sahnelendi ve etkisi anında görüldü. Tek bir günde gerçekleşen bu olay yıllarca sürecek bir toplumsal değişimin fitilini ateşleyecekti. İşte işin en can alıcı noktası da bu. O gün Paskalya kalabalığının içinde aniden sigaralarını yakan o kadınlar, kendiliğinden bir araya gelmiş öfkeli aktivistler falan değildi. Hayır, onlar Bernays'in sekreteri tarafından özenle seçilmiş, şık giyimli sosyete kadınları ve dönemin modelleriydi. Amaçları bir protesto yapmak değil, basına doğru pozu, doğru fotoğrafı vermekti.
Bu bir halk hareketinden çok ustaca kurgulanmış bir medya operasyonuydu. Ve Bernays bu kurgu eylemi tanımlaması için medyaya o dahiyane ifadeyi fısıldadı. Özgürlük meşaleleri. Sadece 2 kelime ama ne kadar güçlü değil mi? Bu ifade sigara içme eylemini bir anda bambaşka bir seviyeye taşıdı. Artık bu tütün tüketmek değildi. Kadınların ataerkil düzene karşı yaktığı bir özgürlük ateşiydi. Basın da bu dramatik ve akılda kalıcı başlığa tabii ki balıklama atladı. Peki, bütün bu ustaca tasarlanmış plan, bu sembolik manipülasyon gerçekten işe yaradı mı? Şimdi hikaye anlatımını bir kenara bırakıp kampanyanın somut sonuçlarına, yani rakamlara ve tarihsel gerçeklere bakalım. Rakamlar gerçekten kendi başına konuşuyor. Bakın, kampanyadan önce 1923'te kadınların sigara pazarındaki payı sadece %5'miş. Kampanyanın yapıldığı 1929 yılında bu oran 2'ye katlanmasından bile fazlasına, %12'ye fırlıyor. Ve bu sadece bir başlangıçtı. Sonraki yıllarda bu artış hızlanarak devam etti. Pazarda çok net ve ölçülebilir bir davranış değişikliği yaşanmıştı. Ama durun, hikaye bu kadar basit mi? Akademik bir dürüstlükle sormamız gereken önemli bir soru var. Bu devasa toplumsal değişimin tek ve mutlak sorumlusu Bernays'in bu kampanyası mıydı? Tarihsel veriler durumu bu kadar basite indirgemememiz gerektiğini söylüyor. Aslında bu kampanya çok daha büyük bir toplumsal dönüşüm dalgasının tam üzerine oturtulmuştu. Kadınların oy hakkını kazanması, iş hayatına daha fazla katılması gibi faktörler zaten bir zemin hazırlamıştı. Bernays'ın dehası sıfırdan bir rüzgar yaratmak değildi. Onun dehası zaten esmekte olan bu toplumsal değişim rüzgarını yakalayıp kendi ürününün yelkenlerini bu rüzgarla doldurmaktı. Yani o ateşi başlatan kişi değildi. Zaten için için yanan bir ateşi alıp kendi markasının meşalesine dönüştüren ustaydı. Ve işte bu da bizi kampanyanın o karmaşık, biraz da karanlık mirasına getiriyor. Özgürlük meşaleleri vakası, bugün bile pazarlama ve etik üzerine yapılan tartışmalarda merkezde yer alan tam bir ders niteliğinde olaydır. Bernays'in mirası tam olarak bu ikilemi yansıtıyor. Bir yanda psikolojiyi ve sembolizmi kullanarak iletişime yepyeni bir boyut getiren bir dahi, bir öncü var. Diğer yanda ise bu gücü kitleleri ticari çıkarlar doğrultusunda manipüle etmek için kullanan, etik sınırları fazlasıyla zorlayan bir figür. Özgürlük gibi bu kadar yüce bir kavramı, sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan bir ürüne bağlaması bu etik tartışmanın tam da merkezinde duruyor. Kampanyanın ticari başarısının madalyonun öbür yüzü ise oldukça karanlıktı. Kadınlar arasında sigara kullanımının bu şekilde normalleşmesi, takip eden 10 yıllarda milyonlarca kadının sağlığını doğrudan etkileyen bir halk sağlığı krizinin de tohumlarını ekti. İşte bu yüzden bu kampanya, bugün dünyanın dört bir yanındaki iletişim fakültelerinde hem bir başarı öyküsü hem de çok ciddi bir etik uyarı olarak okutulmaya devam ediyor. Sonuç olarak, özgürlük meşaleleri vakasının bize bıraktığı en kalıcı ve belki de en ürkütücü ders şudur: bir nesnenin anlamı sabit değildir. Doğru stratejiler, güçlü semboller ve psikolojik kavrayışla bir ürünün toplumdaki anlamı tamamen baştan yazılabilir. Ve bu yeni anlam, tüketim alışkanlıklarımızı kökünden değiştirebilir. Peki bu tarihi vaka bugün bizim için ne ifade ediyor? Şöyle bir düşünelim. Bugün bize özgürlük, bireysellik, kendin ol ya da başkaldırı gibi büyük kavramlar üzerinden hangi ürünler satılıyor? Bu tarihi vaka günümüzdeki pazarlama stratejilerini ve bize özgürlük adı altında satılan şeyleri sorgulamak için elimizde tuttuğumuz güçlü bir mercek aslında. Ve belki de asıl sormamız gereken soru şudur: bugün bizim özgürlük meşalelerimiz aslında kimin çıkarlarına hizmet ediyor?